Sen. Muhabir Aslı Beysoğuz Kamil Ateş komutanım. Kamil Ateş sen öldün. Bizleri hiç tanımayan askerlerimizin bizler için hayatlarını feda etmesi. Karın var mı? Var komutanım. Lojmanda mı kalıyor? Evet komutanım. Hemen haberler yeni ev arası. Lojmanda çok fazla tutmayacaklar. Niye? Öldün! Eşlerini, çoluklarını, çocuklarını bırakıp bizler için hayatlarını feda etmesi için hangi sebep gerekli? Ağlama koçum benim, ağlama bu vatan. Kurtular halledecek. Vatan sağ olsun. Annesini babasını gözü yaşlı bırakıyor ve hayatını bizim için veriyor. Ama ağzında bir cümle. Tek bir cümle. Vatan sağ olsun. İsim ne demiştin? Fesihcan. Adnan. Asrın. Asrın ya hep böyle cins isimler. Bir Ahmet Mehmet gelmedi bugün ya. Memleket neresi? Yozgat. Memleket burası, Tarsus. Ne yapıyorsun sen? Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Ben operatörüm. Ben çalışıyorum. Ya öğrenciyim, aynı zamanda Antalya'da aşçılık yapıyorum. Cebinde param var, tamam mı? 2000 lira param var. Geldi yabancı birisi, tanımadığın birisi senden 1000 lira istedi. Verir misin? Az yani düşünmeden hayır dedim tabii ki de. Tabii ki vermem. Yani Yabancı veren bir adam. zaten salaktır yani. Tabii ki mantık dışı tabii ki. Yani niye veririm ki tanımadığım bir insana? O zor ya. Çok zor kazanılmadığı için hani Yani bir sebebi olması lazım değil mi? Bir fedakarlık söz konusu olduğunda bir sebep lazım oluyor değil mi? Yani ben bir fedakarlık yapacağım ama ne uğruna fedakarlık yapacağım? Doğru mu? bilmek önemli aslında. Önemli bir şey değil mi? Mesela bizi hiç tanımayan, birçoğu bizim ismimizi bilmiyor, cismimizi bilmiyor. Askerlerimizin bizler için hayatlarını feda etmesi, eşlerini, çoluklarını, çocuklarını bırakıp Ağlama. Hasta gibi gitti. Halledeceğim. Ağlama koçum benim, ağlama bu vatan. Kurtular halledecek. Vatan sağ olsun. İtirazlarını kaldırıyor. Ağlama. şehitlerimiz hangi değer uğruna bu fedakarlığı gösteriyor? Hani sen dedin ya az önce, neden vereyim ki? Onlar neden hayatlarını veriyor? Hangi değer uğruna onlar şehit oluyorlar? Bak mesela sana söyleyeyim, ailesi için, tamam mı? Toplum için. Yapılan fedakarlık vatan abi ya. Ya vatan, düşünsene abi, biz Suriye gibi bir yere yaşadığımızı, bir başka bir memlekete gittiğimizi. Yani biz burayı bırakıp da gidemeyiz. Yani bizim cennet gibi bir vatanımız var, Türkiye'miz var yani. Gurur duyuyoruz abi. Ailem için, ırkım için Abi vatan yani sonuçta yeri gelecek ben de gideceğim. İnsanlar için yani vatan için ben de gideceğim, şehit olacağım. Yani onlar da bu uğruna herhalde bizler için savaşıyorlar. Yani bu ülkeyi sonuçta birileri korumak zorunda. Bayrak, hani o bayrak yere indikten sonra Türk milleti diye bir şey kalmaz. Bayrak. Bayrak dediğimizin altı ne? Yani sadece bayrak. Ülke yani ülke, bayrak yani olmazsa olmaz. Çünkü savaşçı zaten bayrak, hani başka ülkeler burada bir söz sahibi olmak istiyor. Biz de tabii olamazsınız, izin vermiyoruz çünkü bizim bayrağımız var diyoruz. Zaten bu yüzden savaşılıyor. Yani karı kız mevzusundan dolayı ülkeler birbiriyle savaş yapmıyor. Yani genelde bizim bayrağımız ve bizim sağlığımız için de zaten onlarla savaşmak zorunda. İşte vatan dediğin değer ne? Ya bu toprak benim, bundan sonra da benim olacak. Bu gibi bir inat için uğruna mı şehit oluyor? için değil. Tabii ki bundan sonraki oğludur, yeğeni ya da torunu. Onlar rahat yaşasınlar diye. Öyle. Rahat yaşasın derken yani sadece bu toprakta rahat yaşamak için Ya ben- veya şundan bahsedeceğim. Mesela şu anda rahatça gezip eğlenebiliyorsun değil mi? Forumda falan gezebiliyorsun. Sadece biz böyle gezelim, tozalım, sinemaya gidelim, kız arkadaşımızla rahatça kol kola gezelim. Bunun için mi şehit oluyorlar? Sadece sen rahatça kaykay sür, gez, toz, eğlen. Bunun için mi sence hayatlarını feda ettiler? Sadece sen bunları rahatça yap diye mi? Yok. Sadece ama insanlar rahat yaşasın diye değil, bu zaten bir namus borcu, vatan borcu yani. Hani bu Sadece bu topraklar için mi yani? Bu topraklarda sen rahatça gez, ye, iç falan diye mi şehit oldular? Yani? Yok abi, onu söylemiyorum. Şunu sadece söyleyeyim. Nasıl diyeyim? Biz böyle yoksullara ya da zalimlere karşı insanız, böyle vatan olarak şöyle düşüneyim abicim. Hani nasıl diyeyim size, bir vatanı bırakıp da başka bir vatana dönemeyiz abi be. Sen gerçekten böyle bir asker olacaksın ileride. Sadece insanlar gezsin, tozsun, rahatça yesinler, içsinler diye hayatını feda eder misin? Hayır öyle değil işte abi, ben özgürlük için şey yaparım, feda ederim kendimi. Mesela ne? Özgür olup da ne yapacaklar? Bunları yapacak. Tamam işte özgür olacaklar ama bu kadar da özgür olmasınlar yani şimdi. Görüyoruz yani milletin şeyi falan var. Bakıyoruz onlar orada böyle giyiniyor, böyle takılıyorlar. Ya biraz nasıl söyleyeyim, orada ölen insanlara biraz hak verseler. Ölünebilir mi? Mesela sallıyorum. Ben şehit olacağım. Öleceğim. Hayatımdan fedakarlık göstereceğim. Tamam mı? Sen burada gezeceksin, tozacaksın, eğleneceksin, gezeceksin. Yani bu sana mantıklı geliyor mu? Bunun uğruna ölünür mü? Yani bunun uğruna hayatının fedakarlık gösterir misin yani? Hani az önce 200 lirayı vermedin, yani 400 lirayı vermedin, doğru mu? Şimdi bunun uğruna ölür müsün? Bunun uğruna vatanım için ölürüm yani. İşte vatanım için dediğin şeyler neler? Bir değer olması lazım, anladın mı?
anladın mı? Sadece vatan oradaki bir bez parçası değil mi? Yani mesela Çanakkale'deki şehitlerimiz niçin şehit oldu diye baksak bu ülkede ezanlar susmasın diye şehit olmuşlar. Namaz gibi bir değer için namazlarını torunlarımız rahat yaşasınlar diye dedim. Rahat yaşasın dediğim hem bunun için de tabii. Rahat yaşamaktan kasıt ne? Rahatça namazlarını kılabilsinler. Bak yurt dışında ezan okunmuyor. Tesettürsüz kalmasınlar diye şehit olmuşlar. Doğru muyum? Veya namusumuza leke sürülmesin diye değil mi? Buraya düşman ayağı basarsa ne olur? Bizim namusumuz lekelenir değil mi? Aynen. Peki biz bu değerlere, namaz değerine, ezan değerine ne kadar sahip çıkıyoruz? Hani herkes sahip olduğu değerleri kaybetmek istemeyecektir. Yani kaybetmek istemez de elbette ama bana göre de benim inancım bana katmış olduğu bir değerdir. Başkasının veya gayrimüslim olan bir insanın da sahip olduğu o inanç mı dersin, düşünce mi yapısı mı dersin, ne dersen deyin. O da adama göre bir değerdir. Yani Şimdi gayrimüslim birinin hayatı için kendine hayatını çok rahat bir şekilde feda eder mi sence? Az önce sordum mesela şunu dedin. Abi 1000 lirayı ben yabancı birisine vermem dedin, anladın mı? Yani bir fedakarlık, burada bahsettiğim şey bir fedakarlık yapmak. Ama o adam hayatından fedakarlık yapıyor. Hayatından vazgeçiyor yani. Şimdi gayrimüslim bir adam hayatından vazgeçer mi? Yani başkaları rahat yaşasın. söz konusu değerlerse neden etmesin ki? Ne gibi değerler vardır? Mesela ölmeyi değecek değer ne vardır başka? Yani biz ölmeyi güzel aldığımız değerler var iken başka Onlarda ne var yani onu soruyorum. Yani gayrimüslimlerde ne var? Yani- Özellikle yani dinsizlikten bahsediyorum yani gayrimüslim. bir din yani gayrimüslim ya adam da kendi inancı uğruna yani feda eder. Neden etmesin? Mesela neyi feda eder abi? Çünkü hayatta ya çünkü karşı tarafa geçtiğinde değerli olacak bir şey. Hayır yani şeydir. Şimdi inan benim mesela hani dünyanın her yerinden tanıdığım birçok arkadaşım var. Yani bunun yanında yani benim inandığım inanç sistemi bana göredir. Onun inandığı inanç sistemi ona göre. Ondan bahsetmiyorum. Ben şunu soruyorum. Hangi değer uğruna ölünebilir? Yani adam dinsizse eğer hangi değer uğruna ben ölürüm diyebilir? Hangi değer? Hangi kavram? Şimdi neye göre dinsiz? Mesela yani ben de onu soruyorum. Yani dinsiz bir adam hangi değere sahip çıkacak, anladın mı? Ben mesela namazım var ve mesela benim namusum var. Namusuma el sürdürmemek için her şeyi yapabilirim değil mi? O zaman vatanı korumak değer kazanır. Bayrağı korumak değer kazanır değil mi? Bu vatan o zaman vatan olur. Benim namusuma sahip çıkıldığı için. İşte bu gibi değerlerden hangisi var dinsizlerde diyelim? Yani ateistlerde diyelim veya ateist kardeşlerde diyelim. Şimdi adam benim inancıma daha doğrusu inandığım şeye inanmıyor gibi onun Basit örnek ver ya. Çevrenden var mı böyle bir inançsız arkadaşın vardır mutlaka. Tamam ne değerli onun için? diyorum ya şimdi bana göre bu inanç sistemi bana göre bir değerse o adamın da düşündüğü o adamın da Tamam, seninle paylaştığı hiçbir değeri yok mu? Mesela ben kardeş namusum için gerekirse vatan için ölürüm yani. Neden? Vatan çünkü namusum demek anlamına geliyor. Namusuma başkasının eli sürmemesi anlamına geliyor. Bunun gibi bir kavramı var mı mesela? kavramı vardır adamın evet. Vardır dediğin ne işte? Ben de onu soruyorum. Yani ne? Ne için ölür? Peki biz bu değerlere ne kadar sahip çıkıyoruz? Namaza, namusa, buradaki bu vatanı vatan yapan değerlere, bu milleti millet yapan değerlere ne kadar sahip çıkıyoruz Erkan? Namazdan başlıyor. Namazdan Namazın yani bir değere mesela sahip çıkıyor musunuz? Namazını kılıyor kılıyorum. musunuz? Yani 5 vakit namazını kılıyor musunuz? 5 vakit olmasa da 3 vakit falan kılıyorum yani. Günlük. Aynen günlük olmasa da oluyor yani. Cuma'ya çok gitmiyorum ama gitmememin bazı sebepleri var. Tabii onlar bahane olamaz. Yani ne olursa olsun gitmem lazım. Tamam, kendi açımdan söyleyeyim. Hani kendi açımdan da o kadar sahip çıkmıyoruz, doğru. Hani ben kendi açımdan konuşuyorum şu an. Mesela namaz kılıyor musun? Namazı kılıyorum ama nasıl kılıyorum? 5 vakit kılmıyorum. Eğri otur doğru konuş demişler. 5 vakit namaz kılmıyorum. Mesela kız arkadaşın oldu değil mi bu zamana? Ama tabii ki oldu. Yani bu da başka yani ülkenin namusuna sonuçta bir helal getirmiş olduk mu? Nasıl yani? Yani ülkenin namusu ya o insan bizim ülkemizde yaşayan bir bayandı değil mi? Tabii ki evet. Dolayısıyla bizim yaşadığımız değerlerden birisi de namustu değil mi? Demek ki biz namusumuza da çok dikkat etmiyoruz şu anda. Mesela namus gibi bir değer. Namus gibi bir değere sahip çıkmak önemli bir konu. O kişiden kişiye değişecek bir şey. Kim Mesela şu zamana kadar kız arkadaşın oldu mu? Olduğuna göre. Dolayısıyla sen bu ülkedeki birilerinin namusu için hiç tedirgin olmamışsın. Doğru, bunu doğru diyebilir miyiz? Çünkü buna dikkat etmiş olsan, bu ülkenin değerlerinden birisi namustur demiş olsan başka biriyle böyle bir ilişki yaşamazdın herhalde değil mi? Başka bir bayanla. yani o farklı bir şey. Bu biraz özel hayata da giren bir şey yani. Ama namus kavramının içinde değil mi? Yani şu anda şehit olan ecdadımızdan birileri gelse, seni öyle sarmaş dolaş görse, ya ben bunun için mi şehit oldum? Olmak farklı, normal bir ilişki yaşamak farklı. Onun nasıl yaşadığına bağlı yani bir ilişkiyi. Şimdi ilişkinin kriterlerini konuşmayalım burada ama şöyle de bir durum var yani ilişki dediğimiz zaman mutlaka harama giriliyor, anladın mı? Kur'an'da yasak olan bir şey yani. Bakmayınız bile diyor yani zinadan uzak durun diyor. Kısaca özet geçeyim yani senin yaklaşman bile aslında hoş görülen bir şey değil. Çünkü yaklaştıkça daha fazla ileriye gitme imkanın var. Senin bunlara ne kadar değer veriyorsun, anladın mı? Kur'an'daki bu ayete, namusla ilgili olan bu ayete ne kadar önem veriyorsun?
illaki dikkat ettiğim zamanlar oluyor yani. Ya şu anda şöyle vicdanını bir yoklayalım. Asrın değil mi? Asrın şöyle gidelim, Çanakkale'ye gezmeye gidiyoruz, tamam mı? Orada ecdat seni görse senden gurur mu duyar yoksa utanır mı? Ben bunun için mi şehit oldum diye. Onu utandıracağımı düşünmüyorum ama çoğu insan kadar da gurur duyacağını da düşünmüyorum yani. Orta bir seviye herhalde. Mesela nasıl böyle olacağını düşünüyorsun? Çünkü sonuçta sen kız arkadaşın olmuş. Namaza sadece 3 vakit değer veriyorsun, anladın mı? Yani demek oluyor ki bu çok fazla değer vermiyorsun namaza, anladın mı? Olsa da olur, olmasa da olur. Yani şunu demez mi? Ben bu çocuklar için mi şehit oldum diye şöyle bir sorulmaz mı? Tabii ki Allah rızası için şehit olundu. Ama az önce bahsettiğin değerler de var yani. Bu vatanda namaz kılınmaya devam etsin diye de şehit olundu. Doğru muyum? Fedakarlık söz konusu yani. Aynen, fedakarlık söz konusu da. Yani ne diyeceğimi bilemedim aslında, burada biraz siz de haklısınız. Yani haklısınız yani, başka diyecek bir şey yok. İnsanlar ve ben gerektiği kadar değer göstermiyor olabiliriz yani. Öyle. Ya sadece şehitleri yad etmek bir gün boyunca ya şehitlerimiz şu kahramanlığı gösterdi, bu kahramanlığı gösterdi, şöyle analım, saygıyla analım falan. Bu değil ki sadece, doğru muyum? Bizim onların gösterdiği değeri bizim de göstermemiz onlara olan saygımızı da gösterir. Doğru muyum Asrın? Doğru. Bundan sonra dikkat edecek misin peki lan? Daha fazla dikkat etmeye çalışırım. Asrıncığım şundan bahsedeceğim. El sallayabilirsin. Hayalhanem diye bir derneğimiz var. YouTube'a yazabilirsin. YouTube'da bir sürü videomuz var. Niye gelmiyorsunuz bana Asrın? Çalışıyorum da bu aralar çok fazla dersim var. Ya